Sırtında 27 taşıyan bir 10 numara. Faul yapmadan, hatta kart görmeden yetişmek, kontrol altına almak çok zor. Maça hükmediyor, hücumun her yerinden çıkıyor. Rafa Silva, Beşiktaş için istatistiklerden çok daha fazla anlam taşıyor. Vais para o melhor estádio do mundo? Para. Eu tenho uma surpresa para ti. Eu também vou para lá. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de taraftar tokenlarını listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Taraftar token listelemenin yanı sıra üreten bir teknoloji şirketi olan 7 milyon kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup listelenen 30'a yakın taraftar token'dan dilediğinize sahip olabilir, 160'tan fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Portekiz, Forte da Casa'da büyüdü. Futbola ilk adımlarını União Atlético Povense'de attı. 11 yaşında transfer olduğu Alverca'nın başkan yardımcısı Luis Trincheletas, Rafa'nın kulübe katıldığı günler için küçük ve kırılgan bir çocuktu diye anlattı. Ve oyundaki hızıyla, zekasıyla tüm sorunları aşmayı başarıyordu eklemesi yaptı. İçine kapanık, çok konuşmayan, hatta zaman zaman kendini ifade etmeyen bir çocuk, iletişim olarak futbolu seçmişti. Sporting ve Benfica altyapılarının sürekli radarındaydı ama transfer etmediler. Profesyonel futbola ise 18 yaşında geçiş yaptığı Feirense'de adım attı. Bu yaşta 2. lige 11 golle giriş yapınca en üst seviyenin kapıları Braga ile açıldı. Türk futboluyla ilk kez Braga'da tanıştı. 10 Mart 2016'da Şükrü Saraçoğlu deplasmanında Pedro Santos yerine oyuna dahil olup 5 dakika forma giydi. Ivan Bebek'in yönettiği olaylı rövanş maçında da takımın son golünü atıp 4-1'lik skoru tayin etti. Portekizliyseniz, çok yetenekliyseniz ve daha 23 yaşındaysanız ülke sınırlarında 3 tercihiniz vardır. Porto, Sporting Lisbon ya da Benfica. Rafa için de tüm yollar Benfica'ya çıktı. 16 milyon euro bonservis ve 60 milyon euro serbest kalma bedeliyle imza attı. İlk yılında Dolmabahçe havası soludu. 23 Kasım 2016. Meşhur Beşiktaş-Benfica maçı. Siyah beyazların maçı 3-0'dan çevirişine dakika 64'te Sergi yerine oyuna girip Rafa Silva bizzat saha içinden şahit olmuştu. İlk 2 yılında rotasyon oyuncusu olarak kalsa da 3. sezonu 25 yaşındaki Rafa'nın kariyerinin dönüm noktası haline geldi. O sezon 21 gol kaydetti ve bu sadece başlangıçtı. Sonra da 2 yıl üst üste toplamda 20'şer skor katkısı üretince Benfica bir sözleşme daha imzalattı. Hem de bu kez 80 milyon euro serbest kalma şartıyla. Ama 25 kez giydiği Portekiz milli takımını beklenmedik bir kararla 29 yaşında bıraktı. 2 kez aday kadroya davet edilip kadro dışı kalmıştı. Kariyerinin zirvesindeydi. Ama bu hareket biraz Rafa mentalitesinin özetiydi aslında. Bir karar verince ardını çok düşünmeden hemen uygulamaya alıyor. Ve pişmanlık gibi bir kafaya da girmiyor. Futbol kariyerinde değiştirmek istediğin an hangisi olurdu sorusuna hiçbir şeyi değiştirmem cevabı da tam bu yüzden. 80 milyon euro serbest kalma bedeli. Rafa Portekiz Ligi'nde artık durdurulamaz Benfica'nın hücumdaki durdurulamaz beyni olmuştu. Benfica'daki son 3 sezon rakamlarına bakalım. Gol ve asist toplamı 2021-22'de 30, 2022-23'te 28 ve son sezonda 22 gol 15 asistle 37. Ve veda vakti geldi. Estadio Luz'daki 49.364 seyirci 2 gol 1 asist yapan Rafa'yı dakika 85'te oyundan çıkarken ayakta alkışlayarak uğurladı. Plaket, ödül gibi yapılan hazırlıkların tümünün iptal edilmesini istedi. Futbolcu Rafa'yı değil, olduğum kişi Rafa Silva'yı sevmeniz yeterli diyerek
Portekiz'e veda etti. Daha önceki yıllar Zenit'ten astronomik teklif gelmiş ama reddetmişti. Sözleşmesi biten Rafa'ya yine dünyanın dört bir yanından teklif geldi. Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray doğrudan zemin yokladı. Son sezonda 37 gol etki eden büyük bir imza arayan Rafa da Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı. El Şebab'la ön protokol bile imzalandı. Ancak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun astronomik ödemelerin havada uçtuğu sezonun ardından getirdiği ödeme kısıtlaması ıslak imzanın önüne geçti. Rafa'nın imza parası Federasyon Mali Komisyonu tarafından onaylanmadı. Bunun üzerine Avrupa pazarında Rafa ilgisi yeniden canlandı. Önce menajeri İstanbul'da Beşiktaş yönetimi tarafından en güzel şekilde ağırlandı. Teklife ise Türkiye'yi düşünmüyoruz yanıtı verildi. Hasan Arat, As Başkan Hüseyin Yücel'e Portekiz'e giderek transferi bitirmesi için yetki verdi. Asla kolay bir imza olmayacaktı. Hatta Rafa'nın menajeri boşuna gelmeyin tavrı takınıyordu. 3 günün sonunda menajer Hüseyin Yücel'e pes etti. As Başkan, anlaşma tamam haftaya İstanbul'a geleceğiz cümlesiyle dahi yetinmedi. Rafa'yı almadan hiçbir yere gitmiyorum dedi. Akabinde teklifimizi yaptık. Tabii onlar çok ciddiye almadılar. İşte Türkiye'yi düşünmediklerini falan filan söylediler. Biz de akabinde dedik ki biz geliyoruz, Portekiz'e geliyoruz. Gelme etme derken biz atladık gittik Portekiz'e, oturduk. Yaklaşık 2-3 gün süren pazarlıklar sonucunda dedik ki biz buradan Rafa'yı almadan dönmeyeceğiz. En sonunda pes etti menajeri. Tamam dedi, konuşacağım Rafa'yla dedi. Sonra Rafa geldi. Tamam biz haftaya geleceğiz dediler. Dedim öyle yok. Beraber gidiyoruz, uçak bekliyor. Çünkü yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Akabinde de hep beraber uçağa atlayıp geldik. Kardeşinin doğum gününe ithafen ailesini temsil eden 27 numaralı formayla Beşiktaş hücumunun orkestra şefliğini üstlendi. Ve bir anda yenilenen Beşiktaş'ta çehre değişimi sorumluluğunu sırtladı. Yüksek istatistikleri, golleri, asistleri onu zaten özetliyor. Ama biz perde arkasında kalan Rafa'nın görünmeyen katkılarına, bir takımın şampiyon olması için gerekli özellikleri nasıl bünyesinde barındırdığına bakalım. Rafa'nın iki ayrı hücum karakteri var. Sırtı dönük Rafa ve yüzü dönük Rafa. Bu hem oyun kurulumu hem de rakip ceza sahasında geçerli. Oyun kurulumunda merkez orta sahaları arasında top alarak aniden sırtını dönüp driblingle içe kat edebiliyor. Seri ve hızlı gidişi, slalom yapabilme becerisiyle genelde bu noktalarda faul yapılarak durduruluyor. Sırtı dönük Rafa ise tek paslarla kanatları defans arkasına sarkıtabiliyor ya da Getson Musrati ikilisine kilit pas atma alanı açıyor. Faul yapılarak durduruluyor derken bunu öyle hemen geçmeyelim. Çünkü Rafa, Süper Lig'de maç başına kendisine en çok faul yapılan oyuncu. Her 34 dakikada bir faule maruz kalan Silva'ya maç başına 2.61 faul yapılıyor. Ve genelde şiddeti sakatlamaya yakın çok sert müdahaleler oluyor. 1.72 boyunda ve zayıf bir bedene sahip diyoruz Rafa Silva için. Peki bu adam fiziğiyle neler yapıyor? Lugano deplasmanında 3 faulle sahanın en çok faul yapılan 3. ismi. En çok ikili mücadele kazananı. Eyüpspor maçındaki Claro eşleşmesi ideal bir direnç örneği. Claro size'ı omuz omuza kuvvetiyle ligin en caydırıcı ikili mücadele opsiyonlarından biri. Rafa ile eşleşmesinde ise yarı saha boyunca 30 metre yan yana top süren Rafa'yı indirmeyi, topa müdahale etmeyi başaramadı. Sivasspor'a karşı en çok ikili mücadeleye giren, en çok başarılı çalım girişimi olan kişi Rafa. Antalyaspor maçında 6 faulle en çok düdük çalınan oyuncu. Ki bu pozisyonlardan birinde Güray metrelerce top süren Rafa'yı durdurmak için kırmızı kart görmeyi göze alıyor. Trabzonspor maçında yine Vişça, Rafa ile girdiği mücadelede kırmızı kart görüyor. Eyüpspor karşılaşmasında Robin Yalçın, Rafa'nın ayaklarını yerden kesen sert faulüyle sarı kart görse de o da kırmızıya göz kırpıyor. Gerçekten şiddetli darbelere maruz kalan Rafa, istikrarlı bir şekilde forma giymeye devam ediyor. Rafa'nın oyun aklı ve mobilitesi diğer oyuncuların gelişimine de olumlu katkı sağladı. Arkasındaki Getson Fernandez'in hücum etkinliğine çıta atlattı. Rafa'nın boşalttığı alanlar artık Getson hücum aksiyonlarıyla doldurabiliyor. Geçtiğimiz yıl 2-8 ile birlikte oynarken bunu gerçekleştiremiyor, defansif önlemlere takılıyordu. Lugano maçında topuk asistiyle Getson'a gol attırdı. İçerideki maçta Semih'ten aldığı topu tek pasla önüne adrese teslim bırakabilecek muhtemelen dünya üzerinde az oyuncu vardır. Duran top organizasyonlarında da pas aktivasyonu getirdi. Özellikle Rafa Masuaku Getson sol kornerleri genellikle paslaşarak, üçgen kurarak kullanıyor. Samsunspor maçında Paulista'nın golüyle bu yöntem ilk meyvesini de vermişti. Yani hücumda her noktaya etki etti. Rafa Silva'nın hayati rolü en çok da istatistiklerle açıklanamayan püf noktalarda. Sıralayacağımız maddeler kağıtta kalemde analiz rakamlarında yazmıyor. Yeşil sahanın ortasında, futbolun tam kalbinde yer alıyor. Lugano deplasmanında Getson'un attığı gol. Skor öncesi merkeze yaklaşıp o alanı kalabalık hale getirip Getson sol kanatta bomboş bırakan kişi Rafa. İçerideki Lugano maçında orta sahada topu çalıp savunmanın son anda çıkardığı top öncesi Immobile'yi karşı karşıya bırakan Rafa.
Aynı maçta duran top organizasyonuyla gelen ilk golden evvel 2 kişiyi çalımlayıp faulü alan Rafa. Immobile'nin karşı karşıya şutunu kalecinin önlediği pozisyonda son pası atıp golle burun buruna getiren Rafa. Süper Kupa finalinde Köln'ü eksiltip Immobile'yi ceza sahası içinde bomboş buluşturan Rafa. Svensson'un Galatasaray golünde Kaan Ayhan'ın pozisyonunu bozup topun Norveç'in önünde kalmasını sağlayan Rafa. Antalyaspor'a karşı skoru eşitleyen golde topu Samuelio'dan çalıp Larsson'a geçip Beşiktaş'ı hücuma çıkaran Rafa. Aynı maç tek pasla Raşitsa'yı kaleciyle karşı karşıya bırakan Rafa. Sivasspor maçında ayak dışıyla Mustafa'yı Ali Şaşal'la dip dibe boş pozisyona bırakan Rafa. Trabzonspor'a karşı Getson'un golünde Svensson'a duvar olup asistini yapan Rafa. Eyüpspor müsabakasında Claro'yu sağ boyunca peşine takıp açtığı ortayla Juan Mario'ya ilk golünü al da at diyen Rafa. Hiçbirinde Rafa'ya ne gol ne asist yazıldı. Zaten Rafa Silva istatistiklerden çok daha fazlası. E sempre disse isso, nunca quis câmaras, nunca quis prémios, nunca quis nada disso, não tive interesse nenhum nisso, nunca vou ter interesse nenhum nisso. O meu interesse sempre foi que as pessoas gostassem de mim como homem, gostassem de mim como pelo meu carácter, pelo que eu sou, não por o Rafa jogador. Uns gostam, outros não gostam, isso faz parte da vida, mas não, homenagens não é para mim, não quero nada disso. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.